Vücudumuzun enerji üretimi, hücrelerin, dokuların onarılması, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, kanın pıhtılaşması gibi konularda neye ihtiyacı var? Bence ekmek olabilir. Ekmek yani doyurur, karnı doyurur. Kanın pıhtılaşmasını engeller. Değil mi? Basarsınız. Kendi cevabına kendi de güldü haklı olarak. Arkadaşlar, vitaminlere ihtiyacı var. Bu vitamini narenciye, çilek, yeşil biber, mesela C vitamini bunlardan alabiliyoruz. Mesela A vitamini için havuç, ıspanak, tatlı patates. B vitamini için tam tahıllar, baklagiller, et ve süt ürünleri. D vitaminini mesela yağlı balık, güçlendirilmiş sütler. E vitamini için kuru yemiş ve tohumlar. K vitamini için yeşil yapraklı sebzeler mesela. Bunları doğal yollarla vücudumuza alabiliyoruz. Gıdaların dışında multivitamin takviyeleriyle de sağlığımızı korumaya çalışıyoruz. Vitamin konusu gerçekten çok önemli. Arkadaşlar her zaman söylüyorum, vitaminleri almak kadar bazı şeyleri yememek konusunda da çok dikkatli olmalısınız. Özellikle paketli gıdalar. Bunların içeriğine çok dikkat edin. Özellikle monosodyum glutamat, Çin tuzu denen madde çok kritik arkadaşlar. Çeşitli kod isimleriyle gözüküyor. Bağımlılık yapıyor ve sizin o üründen daha fazla tüketmenize sebep oluyor. Bu sebeple çok dikkat edin. Şeker oranı yüksek gıdalardan, özellikle paketli gıdalardan mutlaka uzak durun. Evet, öğüdümü verdim. İçim rahat. Şimdi vitaminlerin, özellikle de B2 vitamininin bu saydığımız faydalar dışında bir özelliği, çok eğlenceli bir özelliği var. Biraz onu göstereceğim. Malzemeler. B2 vitamini su, UV ışık kaynağı. Arkadaşlar, bu elimde görmüş olduğunuz B2 vitamini kendisi çok özel bir vitamin. Bizim vücudumuzda antioksidan özelliği gösteriyor. Vücudun strese girmesini engelliyor. Cildimizi, saçımızı, tırnaklarımızı besler. Göz sağlığımızı korur. Sinir sistemimizi destekler. Kırmızı kan hücrelerinin üretilmesini sağlayarak kansızlık gibi sorunların önüne geçirmesini sağlar. Süt, yoğurt, peynir gibi süt ve süt ürünlerinde, ette, balıkta, yumurtada, ıspanak, pazı, brokoli gibi yeşil yapraklı sebzelerde, mantarda, badem, fındık gibi kuru yemişlerde, susamda, tahıllarda ve mercimek, nohut, kuru fasulye gibi bakliyatlarda bulunur. Hepsini afiyetle yiyin. Mantar demişken burada bir parantez açıyorum. Çünkü çok güzel bir ek bilgi vereceğim size. Her şeyi düşünen BASF'nin B2 vitamini konusunda da harika bir çözümü var. BASF 30 yılı aşkın süredir Aspia-Gospi mantarlarını kullanarak fermantasyon yöntemiyle hayvanlar için Lutavit B2SG80 toz halinde B2 vitamini üretiyor. Bu sayede hayvanlar için de sağlıklı yemler hazırlanabiliyor. Yine sana kocaman teşekkürler BASF. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Mor ötesi ultraviyole ışık kaynağımı açıyorum. Açalım. Işıkları kapatalım. Evet arkadaşlar, şimdi Joje'yi koydum ışık kaynağımın üstüne. Haplardan açıp içine dökeceğim B2 vitaminini. Vay! Ah! Şuraya bak. Arkadaşlar, şu an Avatar filminde şu görüntünün güzelliğine bak. Tu que ya şuraya bakın. Arkadaşlar çok güzel bir görüntü var şu anda. Sanat oldu bu ya. Vallahi öyle. Arkadaşlar ne oldu? Şu an ne görüyoruz biliyor musunuz? Bu gördüğümüz şey aslında bir ışıma. B2 vitamini şu anda ultraviyole ışığı emip
sarı ışık olarak bize geri yansıtıyor. Peki bu nasıl oluyor? Neden oluyor? B2 vitamini burada UV ışığını emiyor arkadaşlar. Emiyor ve elektronlar, yani bizim vücudumuzda da bulunan atomların çevresinde gezen elektronlar, bütün maddeler atomdan yapılmıştır arkadaşlar. En küçük yapı taşıdır. Elektronlar üst enerji seviyesine çıkıyorlar bu UV ışığını emdiklerinde. Fakat burada kararsız hale geliyorlar. Yani şöyle düşünün, sizin üstünüze böyle bir yük versek ya da ne bileyim çok sıcak havada mesela olduğunuz yerde durmak istemezseniz böyle bir daralırsınız ya. Onun gibi düşünün. Çok fazla enerji, yerlerinde duramıyorlar ve diyorlar ki yok ya bu bize fazla geldi. Biz bunu bir şekilde bu enerjiden kurtulalım. Ve işte o zaman ne yapıyorlar? Sarı ışık olarak bu fazla aldıkları elektronları, daha doğrusu ışığı yansıtıyorlar arkadaşlar, elektronlar. Ve işte ortaya bu güzel görüntü çıkıyor. Şu an bu bir gıda boyası meselesi değil. Onunla ilgili dikkatinizi çekeyim. Bu bir ışıma arkadaşlar. Zaten görüyorsunuzdur. Havada asılı kalıyor gibi böyle. Işıkları açalım. Arkadaşlar, insanın böyle ultraviyole ışığı emip yansıtası geliyor. Fakat bizde öyle bir durum yok. Bazı maddeler arkadaşlar aldığı ışığı aynen yansıtır. İnsanlar gibi. Üstümüze mavi ışık tutun, mavi ışık görürsünüz. Bize turuncu tutup kırmızı göstermeyiz size yani. Bazı maddeler de farklı bir renkte ışığı geri yansıtırlar. Aynı B2 vitamini gibi, fosfor gibi, kol saatlerimizdeki kadranlar gibi. Onlar ışığı alırlar, emerler ve farklı bir renkte dışarı yansıtırlar. Bunlara floresan maddeler denir. B2 vitamini de bunlara bir örnek. Evet, bu keyifli deneyden ne anladık? Bir görelim bakalım. Soru geliyor. Soru. B2 vitamini UV ışığını emdikten sonra ne yapar? A. Aldığı UV ışığını aynı frekansta yansıtır. B. Daha düşük enerjili foton yayar. Cevaplarınızı bekliyorum. Bugün de içtiğimiz, günlük hayatta kullandığımız B2 vitamininin nasıl parıl parıl parladığını gördük. Aslında bu bize ne gösteriyor? Siz gençlerin de belki bir gün, bugün olmasa da belli etmeseniz de ileride parıl parıl parlayabileceğinizi. Parlamaktan vazgeçmeyin sevgili dostlar. Önümüzdeki videoda yepyeni bir konuda görüşmek üzere. Bilimle kalın, vitaminsiz kalmayın. Hoşça kalın. Şeyi söylemedik, eksik kalmış olabilir. Önce B2 vitamini içip öyle mi UV ışının önünde duracağız, yoksa önce UV ışının önünde durup sonra mı B2 vitamini içeceğiz? Sen bir güneşe çıksana ya. Bir güneşe çık. Bir şey yüklen böyle. Öyle mi içeyim? İçme. Güneşe çık. B2 mi B12 mi? Bir fotosentez yap sen hadi. B6 var mı?